Süper keyifli, bol enerjik bir 6 Ocak günden hepinize merhaba. Dediler ki yollar açılacak, harika bir asfalt sizi bekliyor. Bahçeler yemyeşil, gökyüzü ışıl ışıl. Lakin öyle de olmadı. Bakalım ne olmuş. Gördüğünüz gibi günlük güneşlik bir kış günü bizi beklemiş. Sabah uyanıp bize bembeyaz rengini vermek için. Şimdi bugün size farklı formatta bir içerik sunmak istiyorum. Ses kayıt teknolojileri ve içerik üretimleriyle alakalı formatlardan sonra bir yeni konsept daha düşünüyorum kanalda. Yorumlarınızda olumlu ya da olumsuz şekilde bana bir görüşlerinizi bildirirseniz benim de ilerlememle alakalı bana fikir vermenizi çok isterim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Her sene başında olduğu gibi hepimizin yapmak istediği listeler, yapılacaklar vesaireler var. Ama öncelikle şimdi bu güzel karın isterseniz bir tadını çıkartalım. Bahçemizde hamamımız sallanmamızı bekliyor tabi, gördüğünüz gibi. Hala kar içinde. Burası neyse ki iyi. Hoş geldiniz. Dalların üzerine ağırlık yapan karı arada bir temizlemek lazım. Çünkü kırılmalar, çatlamalar olabilir. Sonuçta uzun ömürlü olması için biraz ona bakmamız lazım. İleride bize çok güzel vişne meyveleri verecek. Biz eğer mümkünse yiyeceğiz tatlısını, marmelatını, meyvesini. Şimdi biraz daha sıcak bir yere geçelim. Size bazı şeylerden bahsedeceğim. Yeni bir başlangıç, eski defterlerin kapanması, bir yenilik, bir dirilik ve bambaşka güzel adımlarla başlanacağına dair derin duygular beslediğimiz bu yeni yıldan, 2019'dan ne bekliyoruz? Para, aşk, sabır, kariyer, çok takipçi, bol izlenme, bol retweet, yerine göre, ilgi ve iş alanımıza göre muhakkak değişiyor. Kim bilir, hepsi bile olabilir belki. Şimdi küçük bir sohbet edelim. Hoş geldiniz. Arka planda müzik prodüksiyonu ile ilgili videoların hazırlıklarını yapıyorum. Bir iki kayıt ve düzenleme fikriyle ilgili yaptıklarımı sizlere en kısa zamanda paylaşacağım. İçerikleri hazırlamak için notlarımı karıştırırken notlarımın arasında her sene başında ya da duruma göre sonunda hazırladığım neler yapmalıyım, neler okumalıyım, iş planlarım, web notlarım ve yapılacaklar listelerime denk geldim. Siz de belki zaman zaman yapıyorsunuzdur bunları. Kendinizi motive etmek için, en azından hayat planımızla ilgili motive olmak adına farklı başlıklar altında uzun listelerimiz olmuştur. Tabii yıl içerisinde günler günleri devirdikçe onlar belki bir kitabın ayrıcı, belki bir sehpanın sallanmaması için kağıt desteği, belki de bir müsvedde not kağıdı oldu ama yapılmıştır muhakkak. Bu kendimizi moda sokacağımız o listeler. İstatistiklere göre sene başında alınan kararlar yılın diğer zamanlarında alınan kararlardan çok daha etkili oluyormuş. Belki ben de bu hissiyatla yazdığım bir yazıdan yola çıkıp genel olarak hayatımızdan kimleri çıkarırsak, hangi davranış ya da alışkanlıklarımıza son verirsek daha iyi, daha kaliteli yaşarız kısmını aktarmaya çalışacağım. Kendi penceremden tabii yine de sizle ortak noktalarda buluşacağımızı düşünüyorum zaman zaman. Aklımız karışık, cebimiz sıkışık, ruhumuz daralmış ve üstümüzde yoğun baskılar hissediyoruz. Belki. Aldatıldık, aldattık, hatalara düştük, neresinden döneceğimizi bilemedik. Eski kalbimizi kıranlar yüzünden hak etmediği incitmeler yaşadık hayatımızdaki iyi kalplere. Belki. Biz hep haklıydık, kendimizi doğru ifade edemedik. Yanlış anlaşıldık, haklıyken haksız oynadık. Belki. Suçsuz olduğumuzu bile bile kaybetmemek ve anı yumuşatabilmek için özür dileyen taraf olduk. Belki. Elimizden gelenin en iyisini yapıp daha iyisi için uğraştık. Elimizden gelen yetmedi henüz. Belki. Eski defterleri kapatmanın en güzel yolu onu bir kere ve sonuna kadar açıp iyice okumak. Bunu yapamayıp küçük ayraçlar koyduk satır başları arasına ve o defterler hiç kapanmadı, kapanamadı. Belki. Hepimizin bir altın bileziği var. Yeteneklerimizi göz ardı edip erteleme hastalığına düştük. Erteledikçe üşendik, üşendikçe geçiştirdik. Sonunu getiremedik. İşlerimiz, planlarımız hep yarım kaldı. Belki. Her iyi niyetin arkasında bir çıkar aradık. Her yaptığımız iyi niyet gösterisinde ama beni lütfen yanlış anlama demek zorunda kaldık ister istemez. Belki. Her sene bir yaş daha aldık, buna kızdık, içerledik. Yapacaklarımız içinden kimileri artık yapamayacaklarımız listesine eklendi birer birer. Belki. Şimdi hayatımıza bir yön verelim, bir şeyler yapmaya başlayalım kendimiz için, sevdiklerimiz için. Şimdi bu videoyu izlerken aramızda kimsenin olmadığını birebir konuştuğumuzu düşünün. O yüzden size sen diyeceğim birkaç dakikanla bir arkadaş gibi. Mazur görün.
Şimdi kendim için yazdığım notları sizlerle paylaşma zamanı. İster durdurup notlar alın, ister madde madde aklınıza yazın ama es geçmeyin. Yaptığın her şeyin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışmakla ne kaybedeceğini düşün. Ertelediğin her fikir, geliştireceğin ama bir yerlerde yarı taslak halinde bıraktığın projelerin daha ne kadar saklı kalacağını, bunun kimin ne işe yarayacağını düşün. Düşünmek güzel ama yapamadıklarına nasıl hayat veririm? Önce onu düşün, aklını kullan. Hayat kısa, sevdiğin şeyleri, eğer mümkünse sevdiklerinle, onları daha ne kadar hayatında tutabileceğini bilmiyorken sevgi içinde yap. Sevdiklerin yanında değilken onlara ne kadar değerli olduklarını hissettir. Geç olsun derken bazen hiç olabiliyor. Bugün henüz geç değilken erteleme. İnsanların hayatına, yaşayışlarına, sana tavırlarına ve sözlerine yorum getirmeden önce anlayamadığın, farkına varamadığın bir şeyler olabileceğini de düşün. Önyargılı olma. Mutluluğunu sevdiğin insanla paylaş. Paylaştıkça çoğalan şeylerin hala hayatımıza dokunduğunu bil. Birileri yanlış anlayacak ve sonu kötü olacak diye kendini kahırlara düşürüp lafı en olmayacak yerlerinden başlatma. Açık ve dürüst ol. Takdir et, rica et, teşekkür et. Bunlar önemli. Hem karşımızdakinin gururunu okşar hem de önemli bir saygı göstergesidir. Karşılık beklemeden yaptığın her iyiliği sana geri dönsün diye değil, içinden gerçekten geldiği için yap. Kendine zaman tanı. Kendini de tanıdıktan sonra adım atmaya başla. Zaman hayatın anlamı, zamanını boşa harcama. İyice tanımadan hiçbir insana bağlanma. Aldatma, aldanma, kendini kandırma, mecbur kalma. Bu yüzden kendini harap etme. Kendine saygı göster. Boşa kürek çektiğini anladığında aslında kendini uzun zamandır kandırdığının da farkındasındır. Kendini kandırma. Bir başkasını kendin için ilk yardım çantası olarak görme. Onun gururunu kırma. Bitmemiş ilişkiler üzerine ilişki kurma. Birinin yalanını yakaladığın zaman, hele ki güvendiğin biri ise, yaşadığın hayal kırıklığının büyüklüğünü düşün ve dürüstlüğü seç. Yalan söyleme. Birine verdiğin önemin farkına varıldığını gör. Sana kötü davranan birisine karşılık vermekle uğraşma. Anlamayacağını düşünüyorsan sessiz kal. Hatasını anlamasını sonsuza kadar bekleme. Karşındakini mutlu etmen, senin de mutlu olman için iyi bir başlangıç. Sürprizler yap. Aşık olurum diye korkma, aşkı yaşamadan ölme. Kaçan kovalanır diye düşünme, içinden nasıl davranmak geçiyorsa öyle hareket et. Gizemli birey rolü oynamaya kalkma. Açık ol, beğenen seni böyle sevsin. Zorunda kaldığın için seviyorum deme, naza da çekme. Bazen tarafların haddinden fazla buna ihtiyacı olabiliyor. Sevdiğini hissettir, hissediyorsan söyle. Seviyorsan git konuş gibi oldu galiba ama öyle. Özlüyorsan karşıdan bekleme, vakit kaybetmeden arayan sen ol, sevdiğini ve özlediğini söyle. Biri sana sevgisini göstermek istediğinde engelleme, kırıcı olma, kötü davranma. Hayatındaki insanların değerini bil. Kaybettiğinde ders al. Geri kalan hayatını utanarak geçirmemek için kendini harap edip anlık yaşama. Çok düşün, derin düşün. Yapacaklarının sana vereceği zarar ve yararlarını her zaman aklında tut ve yaptıklarından pişman olma. Uzun uzun düşünüp öyle hareket et, acele etme. İnsanların uğruna yaşadıkları tek şeyi de bir lafınla hiç edip umut ve gurur kırma. Keşke deme, belki bir dahaki sefere demek ve bunu karşındakine hissettirmek daha anlamlı. Sevgini gösterirken, sürprizler hazırlarken, ince eleyip sık doku ama karşındakinle tartışırken en hassas noktalara hücum edip en ufak ayrıntıyı bile kaçırmayıp saldırıya geçme, detaylara girme. Para elbette önemli ama banka hesaplarının büyüklüğünden daha önemli şeyler olduğunu da, beraberce problemlerin üstesinden gelinebileceğini de unutma. Aileni kırma ve sen ne yaparsan yap, seni koşulsuz seveceklerini bildiğin için sınırlarını aşıp kırmaya devam etme. Sıkılmadan konuşmayı sevdiğin bir sevgiliyle evlen, yaşlandığında bu sohbetlere çok ihtiyacın olacak. Birinin üzüntüsünün farkındaysan ve eğer imkanın varsa es geçme, gidermeye çalış. Karamsar ve mutsuz oldukça işler daha da kötüleşebilir, üzerinde çok durma. Hayatının kötü bir döneminde olabilirsin, çaresizliğini ve mutluluğunu sevdiğin, önemsediğin insanın tek bir lafına bağlama. Özür dilemek erdemdir, hiçbir şey kaybettirmez. Kaprisler içinde, nazlar içinde olmadan, hata yaptığını anladığında telafi etmeye çalışarak, karşındakinin gözlerinin içine bakarak özür dile. Kitap okumayı ne kadar süre önce bıraktığını hatırlamakla uğraşma. Okunacak pek çok kitap, okuyacak bir o kadar az zamanımız var. Daha çok kitap oku, daha az televizyon seyret. Sosyal hayat bazen dışarıda, sokağa çık. Uyuyarak ve yayılarak geçirdiğimiz her boş zamanda dünyada çok güzel şeyler oluyor. Çok uyuma. Geçmişinle yüzleş, defterleri kapat. Geçmişte çok yaşama. Yaşamın kıymetini bil, ondan vazgeçmek için çabalama.
ve kaybettiklerinle aklını kaybetme. İyi kilerle dolu, keşkelerinizin olmadığı yeni bir, güzel bir yıl diliyorum. Bu yeni yılda sevdiğinizin yüzü avuçlarınızdan eksik olmasın. Tekrar iyi yıllar. Bu eski yazdıklarımı görünce sizle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalın konseptinden farklı olarak böyle bir şey paylaşmak istedim sizinle. Hepimizin kendimizce yaptığımız yapılacaklar listemiz var muhakkak. Bunları kendimize göre nasıl yorumlarız, nasıl ilerleriz, nasıl hayatımızın uygun yerlerine yerleştiririz. Hepsi bizim önceliklerimize göre değişiyor muhakkak. Bu bölümle ilgili aklınıza gelenleri, ya ne gerek vardı şimdi demenizi ya da olmuş böyle bir şeyler de zaman zaman eklenebilir demenizi aşağıda yorumlarda bekliyorum. Yazdığınız yorumlar benim için gerçekten çok kıymetli. Kanalın konseptinden farklı olarak böyle bir video paylaşmak istedim sizlerle. Hoşunuza gitmiş olabilir, beğenmemiş olabilirsiniz, farklı gelmiş olabilir, sizi uzaklaştırmış olabilir. Lütfen bunları yorumlarda benimle paylaşırsanız olurunu olmazını konuşalım. Aklıma gelen zaman zaman yazmış olduğum, aldığım notlardan gördüğüm bu tarz yapmayı, paylaşmayı düşündüğüm içerikler var. Yok bunlar olmasın, eski halinde devam edelim derseniz de ara ara böyle farklı şeyler de ekleyebilirsin. Değişiklik olur derseniz de kabulüm. Ama lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin isterim. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın.